İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, avcı toplayıcı göçebe yaşamdan yerleşik düzene ve ardından karmaşık şehir yaşamına geçiş sürecidir. Bu süreç, bugün medeniyet dediğimiz olgunun temelini atmıştır. Ama gelin düşünelim. Özgürce göç eden, doğanın sunduğunu toplayan bir insan, neden taş duvarlarla çevrili bir köyde, hatta kalabalık şehirlerde yaşamayı tercih etti? İşte bugünkü yolculuğumuzun sorusu bu. Neolitik devrim. On binlerce yıl boyunca insanlar, yiyecek peşinde sürekli göç eden küçük gruplar halinde yaşadı. Fakat buzul çağı sona erdi. İklim ısındı. Doğa insanı yeni bir seçime zorladı. Tarımın keşfi. Bereketli hilalde insanlar yabani buğdayı, arpayı ehlileştirdi. Keçi, koyun, sığır evcilleştirildi. İşte bu, Neolitik devrim ya da tarım devrimi. Burada insan doğaya hükmetmeye başladığını sandı. Ama aslında toprağa bağlandı. Tarım göç etmeyi bitirdi. İnsan köyler ve şehirleri kurdu. Jericho, Eriha, dünyanın en eski şehirlerinden biri kabul ediliyor. Tarihi milattan önce 10 binlere kadar gidiyor. Yani Neolitik çağın başlarına. Çatalhöyük'ten bile daha eski yerleşim izleri var. İnsanlık tarihindeki en eski sürekli yerleşimlerden biri olduğu için arkeologlar açısından çok değerli. Çevresindeki verimli topraklarda erken tarım yapıldığına dair kanıtlar bulundu. Buğday ve arpa gibi tahıllar burada ekilmiş. 8.000 civarında inşa edilen meşhur Jericho Kulesi var. Bu kule yaklaşık 8 ile 9 metre yüksekliğinde ve dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarından. Ayrıca çevresinde surlar da var. Bu, topluluğun kendini hem yabani hayvanlara hem de diğer insan gruplarına karşı koruma ihtiyacı hissettiğini gösteriyor. Toplumsal yapı, yerleşik düzen ve tarımın başlamasıyla birlikte, Jericho'da insanların birlikte hareket ettiği, iş bölümü yaptığı ve toplum olarak organize olduğu anlaşılıyor. Bu da şehirleşmenin ilk adımları gibi kabul ediliyor. Çatalhöyük, Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarında kuruldu. Arkeologlar, burayı dünyanın en eski ve en büyük Neolitik yerleşimlerinden biri olarak tanımlıyor. Burada evler yan yana, adeta yapboz gibi dizilmişti. Sokak yoktu. İnsanlar evlerine damlardan açtıkları deliklerden girip çıkıyordu. Çatılar hem yol hem de hayatın merkeziydi. Çatalhöyük halkı artık yalnızca avcı toplayıcı değildi. Onlar tarımı ve hayvancılığı öğrenmiş insanlardı. Buğday, arpa ve mercimek ekiyor, koyun ve keçi besliyorlardı. Ama avcılık hala hayatlarının önemli bir parçasıydı. Böylece hem tarımın güvenliği hem avcılığın çeşitliliği bir arada yaşatıldı. Çatalhöyük yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir kültür merkeziydi. Evlerin duvarları, av sahneleri, boğa boynuzları ve geometrik desenlerle süslenmişti. Toplumun dini inançları da dikkat çekiciydi. Burada bulunan ana tanrıça heykelcikleri, doğurganlığı, bereketi ve toprağın yaşam veren gücünü simgeliyordu. Çatalhöyük'te, bugünkü anlamda bir kral, yönetici ya da saray yoktu. İnsanlar daha çok eşitlikçi bir düzen içinde yaşıyordu. Bu yönüyle Çatalhöyük, bize tarihin ilk toplumsal örgütlenme deneyimlerinden birini sunuyor. Çatalhöyük, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Çünkü burada insanlar, avcı toplayıcı hayattan tarım toplumuna geçişin en somut adımlarını attılar. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu antik kent, bize 9.000 yıl önce bile insanın hayal gücü, inancı ve üretkenliğiyle nasıl büyük adımlar attığını gösteriyor. Düşünsenize, özgür göçebelik bitti. Güvenli ama kısıtlı bir yaşam başladı. İnsan hem kazandı hem kaybetti. Artık ürün. Tarım sayesinde bir aile kendi ihtiyacından fazlasını üretebildi. İşte bu fazla. Yani artık ürün her şeyin anahtarı oldu. Nüfus artışı, güvenli gıda, nüfus arttı. Yüzler binlere dönüştü. Kalabalıkla birlikte sorunlar da büyüdü. Paylaşım, düzen ve yönetim artık kaçınılmazdı. Artık herkes çiftçi değildi. Kimileri çömlekçi, kimileri dokumacı,
Kimileri tüccar oldu. İşte kültürün, sanatın ve teknolojinin yolu burada açıldı. Birinin fazlası, diğerine yetenek kattı. Köyler büyüdü, büyüdü ve artık onlara şehir demek gerekiyordu. Bu büyük dönüşüme kentsel devrim denir. Bir köyü şehir yapan başlıca özellikler. Artık binler değil, 10 binler bir arada yaşıyordu. Eşitlik bitti. Yöneticiler, rahipler, askerler, tüccarlar ve köleler. İnsanlık ilk kez sınıflara ayrıldı. Bir kral ya da rahip kral, kalabalıkları organize etti. Kanunlar yazıldı, vergiler toplandı, sulama kanalları yapıldı. Sümerlerin çivi yazısı, önce buğday çuvallarını saymak için çıktı. Ama zamanla tarih yazmaya, kanunları kaydetmeye dönüştü. Bu an, tarih öncesinin sonu, tarihin başlangıcı oldu. Köylerde basit evler varken, şehirlerde göğe yükselen tapınaklar, zigguratlar, saraylar, dev depolar vardı. Uzman zanaatkarlar heykeller, süs eşyaları yaptı. Gözler gökyüzüne çevrildi. İlk astronomi doğdu. Medeniyet dediğimiz şey burada filizlendi. Ama bu medeniyet sadece taş binalar değil. Aynı zamanda eşitsizlik, savaş ve güç mücadelesiydi. Medeniyet, tüm bu özelliklerin birleşimidir. Şehirleşme, yazı, merkezi yönetim, iş bölümü, sınıflar ve kültür. İnsan, tarım sayesinde doğayı kontrol ettiğini düşündü. Aslında doğa insanı şekillendirdi. Bugün gökdelenlerde yaşıyoruz. Ama kökümüz, Çatalhöyük'ün, kerpiç evlerinde, Uruk'un zigguratlarında yatıyor. Sizce, insan gerçekten medeniyetle özgürleşti mi? Yoksa toprağa bağlanarak zincirlerini mi taktı? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolarımızdan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda tarihin en büyük kırılma noktalarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.